Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle farklı bir videoyla açılış yapıyoruz. Bugün sizlerle 50 cc ufak motorumu inceleyeceğiz. Motorumuz Kuba Space 50. Motorumuz benzinli arkadaşlar. 50 cc'lik bir motor. Ama motoru ilk aldığımız zaman yetkili servis tarafından 50 cc 80 cc'ye çevrildi. Üstünden pistonlar çıkartılıyor. Gene fabrikanın kendi gönderdiği 80 cc'lik kit üzerine takılıyor. Motor 80 cc oluyor. Ama ruhsatta hala 50 cc olarak geçiyor motorumuz. Şimdi motorumuzun ilk olarak bir dış tasarımını inceleyelim. Önden başlarsak granajımızdan böyle burada çizgili bir granaj karşılıyor bizi. Bu motorla en çok RKS'nin Blazer modeli karşılaştırılıyor. Neredeyse motor aynı. Sadece bu ön granaj farklı. Arkadan baktığınızda iki motorda neredeyse tipik olarak aynı. Yani arka kasaları vesaire hepsi aynı. Şimdi ön tarafta bizi böyle güzel bir gündüz ledi karşılıyor. Bir burada var. Bir de şuralarda 2 adet daha parçası var. Gündüz ledleri gayet güzel. Gündüzleyin etkili bir şekilde gözüküyor. Ve burada bize en güzel özelliklerinden bir tanesi led farlarımız var. Mercekli led farlarımız. Led farlarımız gece sürüşlerinde oldukça güzel. Çok güzel aydınlatıyor. Birkaç defa gece sürüş yaparken deneme fırsatım oldu. Önünüzü gösteriyor. Burada gene böyle bir koruma demiri var. Koruma demiri taktırmayabilirsiniz ama taktırmakta fayda var. Hani herhangi bir yere çarptığında ya da sıkışık bir yerlere sokarken motorumuzun granajını koruyor. Çamurluğumuz burada bizi karşılıyor. Bu şekilde çamurluğumuz var. Burada amortisörlerimiz var. Burada diskimiz var. Ön tarafta hidrolik disk var. Arka tarafta tel ile fren yapılıyor. Yani o kampana sisteminden var. Yan tarafa doğru geçersek koruma demirlerimiz buradan devam ediyor. Zaten bağlantı yerleri şurası. Arkadan da şuradan başlıyor. Bu kısma gelirsek buradan bir gidonumuza bakalım. Zaten şuradan da beni görüyorsunuz. 2 adet aynamız var. Aynaların görüş açısı oldukça güzel ama bir ayarlamak gerekiyor. Sol taraf güzel gösteriyor araçları. Sağ tarafta idare eder bir şekilde gösteriyor. Şimdi videonun başında dediğimiz gibi Blazer modeliyle zaten en büyük farkı ne? Space modelinde bu şekilde bir gösterge dijital ekran var. Bu dijital ekranda az sonra göstereceğim. Hatta şimdi gösterelim. Şöyle hemen çevirdiğimiz zaman dijital ekranımızda kaç kilometre hızla gittiğimizi, benzin durumumuzu, burada da devir durumumuzu gösteriyor. Devir durumu böyle çizgi çizgi. Gaza bastıkça, gaz kolunu çevirdikçe buradan artıyor. Burada trip kısmı var. Bazı incelemelerde gördüm. Motorun çok fazla incelemesi yok. Her kontağı çevirdiğinde burası sıfırlanıyor diyor. Ama bende öyle olmadı. Yani hiçbir şekilde sıfırlanmıyor. Trip olarak devam ediyor. Yani çok da büyük sorun değil. Burada sol sinyal göstergemiz, sağ sinyal göstergemiz. Şurada da uzun, kısa göstergesi var. Şurası boş. Bunu kapatalım tekrardan. Şu düğmelere bakalım. Şimdi ilk olarak burada frenler var. Bisikletten bildiğimiz gibi değil frenler. Ters. Yani nasıl ters? Sol taraftaki frenimiz arka frenimizi, sağ taraftaki frenimiz de ön frenimizi sıkmamızı sağlıyor. Ön fren dediğimiz gibi disk, hidrolik. Arka fren de telle çalışan fren. Ön frenin tutuculuğu oldukça güzel ama ön freni tutuculuğundan sonra arka fren beni pek tatmin etmedi. Motorumuzu durduruyor mu? Durduruyor frenler ama kısa, bastığım zaman uzun. Kapatma gibi bir şansımız yok. Sürekli yanıyorlar. Onun altında sol sinyal, sağ sinyal. Bunları motor çalıştığı zaman göstereceğim zaten sinyalleri nasıl, farları nasıl diye. Altında da kornamız var. Kornası da oldukça güzel. Trafikte ben buradayım, beni görün diye bastığınızda herkes bakıyor. Sizin orada olduğunuzu görüyor. Burada çalıştırmak için böyle bir tuş var herhalde. Marş tuşu, o tarzda bir şey. Yani sağdayken çalışmıyor. Bu sola almanız gerekiyor. İstop ederken de sağa çektiğiniz zaman istop ediyor. Bu da marşımız. Buradan da motorumuzu çalıştırıyoruz. Burada gaz kolumuz var böyle. Şimdi buradan hemen aşağı inersek. Aşağıda burada 2 adet saklama gözümüz var. Sol taraftaki saklama gözü oldukça güzel. Yani elde giriyor, eşya da giriyor. Bir şey koymaya imkanınız var. Ama sağ tarafta burada marş olduğu için burası böyle
tamamen kaplanmış. Bir şey koymaya gelmiyor. Zaten elde sığmadığı için koyduğunuz şeyi alması oldukça zor. İçine bir tane fiş var mesela. Onu böyle alması oldukça zor burada. Burası pek kullanışlı olmamış açıkçası. Sol taraf güzel. Oraya bir şey konabiliyor. Burada gene poşet takabileceğimiz böyle plastik bir kısım var. Buna da bazen önünüze bir şey almak istediğinizde buraya poşetinin kafasını geçirdiğinizde daha güvenli bir sürüş yapıyorsunuz. Paspasımız burada. Paspas çok batıyor, yani normaldir herhalde. Sürekli temizlemek gerekiyor. Altında akümüz var. Buradan şöyle açarsak, şöyle, şurası akü kapağı zaten. Şu kısımları kapatırsak böyle paspasımız. Arka tarafa doğru geçersek, şimdi arka tarafın bir tasarımını inceleyelim. Ondan sonra bu bagaj kısımlarına bir bakalım. Arkadan motorumuz bu şekilde gözüküyor. Buraya bir Space 50 modelini yazmışlar. İşte burada Kuba motor vesaire yazıyor. Koruma demirlerimiz yine burada da devam ediyor. Oradan bağlantılı olarak. Koruma demirleri gayet güzel. Neden güzel? Videonun başında dediğim gibi işte bakın burada bir çizik oluşmuş. Dar yerlere sokarken, motorunuzu park ederken granajı çizmektense burasının çizilmesi daha iyi oluyor. Yani bu bir şekilde boyanabilir ya da değiştirilebilir granaja zarar gelmeden. Gene tam öteki taraftaki gibi burada da bir Space 50 yazımız var. 50 kısmını işte kırmızı şekilde yazmışlar. Gene Kuba motor yazıyor. Ön tarafta dediğimiz gibi LED farlarımız vardı ama arka taraf halojen. Sinyallerimiz de halojen. Stopumuz da halojen. Ama gece görünürlük açısından görünürlüğü güzel. Araçlar sizi fark edebiliyor. Ama karanlık yollarda insan şunu arıyor. Bir de dörtlü tuşu olsaymış daha iyi olurmuş diyor. Dörtlüyü açtığınız zaman çok daha güvenli sürüş yapabilirsiniz bence. Çünkü motor küçük. Araçlar sizi geçiyor sürekli. Görünürlük açısından bence daha iyi olurmuş. Plakamız burada. İşte arkasında çamurluk. Burada egzoz çıkışımız var. Egzoz çıkışının bu kısmında bir koruma var. Arka artçının ayağı yanmaması için. Buralarda reflektörlerimiz var. Burada var, burada var. Bir de tam o kısımda var. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Motor kısmı bu şekilde. Şurada bir adet amortisörümüz var. Bu da güzel. 2 kişiyi de gayet taşıyor rahat bir şekilde. Şu ayaklık kısımlarına bakarsak burada bir adet küçük ayaklık, bir adet de büyük ayaklık var. İşte kısa vadede park yapacaksanız küçük ayaklığı, daha uzun duracağım derseniz de büyük ayaklığı açmanızda fayda var. Küçük ayaklığı açtığınızda burada bir müşür mü deniyor buna, öyle bir şey var. Motor çalışmıyor ya da çalışırken bu ayaklığı açarsanız motor istop ediyor. O yüzden park halinde çalıştırmak için büyük ayaklığı açmak zorundasınız. Unutmadan şunu söyleyelim. Burada manuel bir marş yapmak için manuel kol bulunuyor. Bu tarzda bunu açıyorsunuz buradan. Ayağınızda şu şekilde bastırdığınızda motorunuz çalışıyor. Ama bunda şöyle bir problem var. Bu problemi az sonra söyleyeyim ben. Motoru indirdiğim zaman o problemi göstereyim. Şimdi şu bagaj kısımlarına bakalım. Bagaj kısmı, anahtarımız bu arada şu şekilde. Bundan 2 adet veriyorlar size. Bagajı açmak için takıyorum. Bu kısmın 3 tane görevi var. Onu da söyleyeyim. 3 adet yapabiliyor, faaliyet yapabiliyor. Bir tanesi sağa çevirdiğim zaman motorumu çalıştırmaya yarıyor. Bir diğeri sola çevirdiğim zaman bastırmadan bagajımı açıyor. Sesi duydunuz zaten bu şekilde. Bir diğeri de bu büyük ayakta diyeyim ben buna. Büyük ayaktayken olmuyor ama küçük ayaktayken böyle bastırıp sola çevirdiğinizde direksiyon kilidini aktif hale getiriyor. Direksiyon kilidini de yapmak için bunu böyle en sağa ya da en sola çevirmeniz gerekiyor. Bunu alalım buradan. Şu bagajımıza bir bakalım. Bu şekilde açtık bagajımızı. Burada bizi neler karşılıyor? Burada bir depomuz var. Depomuz 5 litre. Şu tarzda. Şu anda rodajda olduğu için motor, tam yakıt şeylerini söylemek doğru olmaz. Çünkü fazla yakıyor yani. Burada bir adet filtremiz var. Bagajımız da bu şekilde. Yaklaşık şöyle parmağımla hesaplarsak 1,5 el gibi geliyor. Derinlik olarak da bir elimi şuradan aşağı doğru koyabiliyorum ama ön taraf da biraz daha küçük. İçine kask girmiyor. Kask koyamazsınız. Ama bu benim gibi işte kilit olsun, gözlük olsun, bez olsun, o tarzda eşyalarınızı koymak için ideal. Çok geniş değil, çok küçük de değil. Kullanışlı. Bunu da kapatalım. Şöyle tek sesini duyduk. Yerine oturuyor. Zaten şöyle kontrol etmeden ben bilmiyorum. Burada arkaya sonradan benim taktığım bir
çanta var. Bu çantayı kaskı koymak amacıyla taktım. Onu da göstereyim size. Zaten böyle alacaksanız kask koymak için böyle bir çanta gerekli oluyor. Çünkü kaskı sürekli elinizde dolaştırmak kolay değil. Oraya giriyorsun, buraya giriyorsun. Böyle bir çantayla kaskını buraya koyuyorsun, eldivenlerini koyuyorsun. Sürüş yaparken de kaskını giydiğinde burada da ekstra bir bagaj oluyor. Buraya eşyalarını da koyabiliyorsun rahatlıkla. Onu da kapatalım. Bu videoda sadece inceleme yapacağım. Ufak bir sürüş yapacağız. Önümüzdeki günlerde motoru nasıl aldım? Ne gibi ücretler ödedim? İşte plaka nasıl çıkarttırılıyor sıfır motor alırken? Noter masrafları, servisten motoru nasıl aldım? Servis nasıldı? Servisten memnun muyum? Bu soruların cevabını da önümüzdeki günlerde sürüş videosunda yanıtlamaya çalışacağım. Onları da izlemek isterseniz takipte kalmanız yeterli. Abone olmanız yeterli aşağıda. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. Motorumuzu çalıştırdık. Burada gündüz ledleri bizi karşılıyor. Gündüz ledlerimiz bu şekilde. Gündüzleyin bu şekilde gözüküyor. Tabi geceleyin bunların etkisi daha da artıyor. Daha da güzel gözüküyorlar. Burada led farımız var. Bu kısa olanı. Uzunu da hemen açarsak, uzunu açmak için şöyle ittirmemiz yeterli. Uzunlar da bu şekilde. Sinyalimize bakalım. Şöyle sola çektiğim zaman şurada göstergede gözüküyor. Önden sinyalimiz bu şekilde. Arkadan da bu şekilde gözüküyorlar. Aynı şekilde sağ tarafta bu şekilde gözüküyor. Onu da bakalım hemen hızlıca. O da bu şekilde. Şimdi bunu kapattık. Kornamızı bir dinleyelim. Kornamız da oldukça güzel. Ne gösterebiliriz? Motorumuzun sesine bakalım. Şöyle gaz verelim azıcık. Motorumuzun sesi de bu şekilde. Şimdi ben küçük ayaklığa indireyim. Birkaç daha bir şey söyleyeceğim. Birkaç olumsuz bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra sürüşümüze çıkalım. İstersen buradan stop edebiliyorum. İstersen bunu çevirerek stop edebiliyorum. Şuradan edelim bakın bu sefer. Bu şekilde. Buradan da şöyle kapatmam gerekiyor. Küçük ayaklığa indirdik. Küçük ayaklığa indirince hafif böyle motorumuz sola yatık duruyor. Arkadan böyle ufak bir güç uygulandığı zaman hemen öne gidebiliyor motor. O yüzden bu ayaklıktayken biraz kontrollü olmak gerekiyor. Şöyle azıcık ittirdiğimde ayaklık hemen kendini kapatmaya meyilli. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi şu birkaç tane problem söyleyeyim ben. Bunlardan bir tanesi bu o manuel çalıştırma. Artık ne deniyor buna? Manuel çalıştırma kısmı ile bu arka yani büyük ayaklığımız çok yakın birbirine. Büyük ayaklığı açarken ayağınız mutlaka buraya çarpıyor. Çok yakın koymuşlar. Yani bakın hele bu kısımda, şu kısımda yani bir parmak bile girmiyor şu kısma. O kadar yakınlar. Buraya ayak mutlaka çarpıyor. Bunu açmak için ayaklarınızın uç kısımlarıyla basmanız gerekiyor. Burada tam güç veremiyorsunuz. Bu birinci problemi benim için. Motor daha 250 km civarında, 250. kilometresinde. Yani ben çok uzun kullanım yapmadığım için şu özellik şu kadar kötü, bu özellik bu kadar kötü yani diyemeyeceğim ama bu 250 kilometrede gördüklerim bunlar. Bir diğeri artçı için olan problem. Buraya artçıya birer koymuşlar ama buraya artçı basamıyor yani düzgün basamıyor. Sadece ayaklarıyla ön kısımlarıyla basıyor. Arka kısımları boşta kalıyor. Bu da hem onun için rahatsız edici bir şey. Böyle olunca ne yapıyor? Arkadaki artçı rahat etmek için bu koruma demirlerine basıyor. Yani ayağı böyle koyuyor. Arka kısmı koruma demirine geliyor. Bu da buraların çok fazla pislenmesini sağlıyor. Zaten gördüğünüz gibi silseniz bile buralarda bu şekilde tozlanmalar oluyor sürekli. Bu da bir diğer problem. Titreşimi söyleyeceğim. Motor, ben daha önce motor tecrübem olmadığı için yani şu kadar titreşiyor, bu kadar titreşiyor, aşırı bir titreşim var. Böyle bir karşılaştırma yapamayacağım ama motorda ufak bir titreşim var. Yani muhtemelen diğer 50 cc'lik motorlarda da vardır bu.
ufak bir titreşim oluyor. Yani biraz uzun kullanımdan sonra indiğinizde o titreşim ayaklarınızda, ellerinizde devam ediyor. Aşırı rahatsız edici bir durum değil. Bence normaldir zaten böyle 50 cc'lik motorlarda. Onun dışında söyleyeceğim eksi yönleri, titreşimden dolayı işte aynalar biraz titreyebiliyor. Arkanıza baktığınız zaman o titreme bir görüntü görüyorsunuz. Dörtlümüz yok dedik ama çoğu motorda yok herhalde. Güvenlik açısından olabilirdi. Belki farlarımız kapanabilirdi ya da kontağı çevirdiğimiz zaman farlarımız açık olabilirdi. Şöyle çevirdiğim zaman ben bu farları açıyor, kapatıyor olabilirdim belki. Ama bu da belki böyle durumlarda kaldığında akünün bitmemesi için bir güvenlik amacıyla olabilir. Burada şeyi söyleyeceğim bir de. Blazer modelinde sanırsam kontağı çevirdiğinizde ben birkaç incelemesinde görmüştüm. Hiçbir gösterge yok diyordu. Yani kontağı çevirdim mi, çevirmedim mi bunun farkında değilim diye söylüyorlar. Bunu da çevirdiğinizde zaten dijital bir gösterge olduğu için hemen o geliyor. Bu da onun Blazer'dan belki bir artısı olabilir. Blazer'la çok benziyorlar. Tip olarak bence artık seçerken Blazer'la arasında kaldıysanız bu motoru tip olarak bakabilirsiniz. Benim bu daha çok hoşuma gittiği için bunu aldım. Şunları söyleyelim son olarak da. Bu motor diye söylüyoruz ama aslında bu bir motor değil. Bu bir motorlu bisiklet. Bu ruhsatta da bu şekilde yazıyor. Motorlu bisiklet L1 sınıf olarak gözüküyor. Yani şimdi kanaldaki bazı bizi takip eden arkadaşlar diyebilir. İşte motora mı geçtin, bisikletle videolara gelmeyecek mi diye. Tabii bisiklet videolarına da devam edeceğiz ama aslında bu da bir nevi bir bisiklet, motorlu bisiklet olarak geçiyor. Buna da arada bir video atarız. İşte sizin de artık şeylerinizden, geri dönüşlerinize bakarak sıklığını ona göre ayarlarız. Şimdi hep birlikte ufak bir sürüşe geçelim. Motorumuza can verelim. Evet, tam video bitti. Yanında matkap şeyi var. İyi oldu tam zamanlamada. Çevirdim arkadaşlar kontağımı. Frenime basmam gerekiyor. Skuturlarda bu şekilde. Burayı da kontrol ettim. Sağda ise sola çektim. Şöyle azıcık ufak bir gaz verip çalıştırdım motorumu. Sesi bu şekilde. Şöyle yavaşça ilerlersek. Yola çıktık. Sesim umarım geliyordur. Biraz rüzgar olabilir. Kamera çünkü direkt yola bakıyor. Arkamızı kontrol edelim, çıkalım. Buradan sağ yapıyoruz. Motorumuz 244 kilometrede. Bir 500 kilometre rodaj süresi var dediler. 500 kilometre boyunca çok fazla yorma dediler motoru. Ben de 35-40 kilometre arası kullanıyorum. 40'ı çok fazla geçmemeye çalışıyorum. Korna böyle. Bu şekilde motorumuz. Şöyle öne bakarsak. Belli başlı aksesuarlar taktım. İşte sele kılıfı. Arkaya bagaj taktık. Kilit aldık bir tane. Kask aldık. Mecburen güvenlik önlemlerinizi almanız gerekiyor. Ne kadar bu motorlu bisiklet olsa dahi bisikletten daha hızlı gidiyor. Şimdi ileride sadece arka frenle duracağım. Sıkıyorum diyeceğim. O sıktığım esnadan durduğum yere kadar bakın o arka frenin şeyi, mesafesi. Şimdi bakın frenimi yapıyorum. Sıktım freni. Burada durdu. Yani o ara fren tutuculuğumu, o ara benim fren tutuculuğum. Ya güzel bir fren yapmak istiyorsanız mutlaka bir ön frenle desteklemeniz gerekiyor. Ben de yani anlatıyorum size ama ben de yeni tecrübe edilen birisiyim. Yeni şeyler ben de öğreniyorum.
İlk defa motor kullandım zaten hayatımda. Oldukça eğlenceli. Çoğu bisiklet süren kişi motoru da seviyordur mutlaka. Hep birlikte öğrenelim bakalım bu motoru. Tecrübesini edinelim. Buradan sağa döneceğiz. O yüzden bekleyelim. Bu ışıklarda videoyu kapatalım. Sizi çok bekletmeyeyim ben ışıklarda. Motorumuz bu şekilde arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz de abone olabilirsiniz aşağıdan. Bu şekilde beni desteklemiş, mutlu etmiş olabilirsiniz. Daha fazla böyle video beklerseniz motorla onları da atabiliriz. Sağlıcakla kalın diyelim. Hepinize görüşmek üzere.